İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün yangın hakkında konuşmak ve yangına belki de farklı bir pencereden bakmak istedim. Genellikle videolarımda güncel olaylara çok değinmem. Çünkü benim anlattıklarım senin içindeki zamanın ve mekanın ötesinde olan, sonsuzluğun yani daimi olan kendine uyanmanla ilgilidir. Yangınla ilgili konuşmak istememin sebebi ise yangın da kolektif insanlığın uyanışına büyük katkı yapan bir olaydır. Evet, kalplerimiz acıyla dolmuştur. Belki bu kadar can bu hayattan göçüp gitmiştir. Ve üzülmek ve acı duymak son derece doğal ve normaldir. Fakat gözden kaçırılmaması gereken bir şey de tüm bu ruhlar canlarını senin uyanışın için feda etmişlerdir. Ve belki de hepimiz kendi acımıza gömülmüş iken bu canlara teşekkür etmeyi unutmuşuzdur. Ve bu video aynı zamanda insanlığın uyanışı için kendini feda eden tüm o erdemli yüce ağaçların ruhlarına ve tüm o güzel hayvanların güzel ruhlarına bir teşekkür olsun. Neden yangın insan uyanışına katkı sağlar? Bu tarz büyük ölümler insana bu hayatın sonlu olduğunu, bu hayatın geçici olduğunu ve bu hayatın bir illüzyon olduğunu hatırlatır. İnsan bu hayatın içine gömülmüşken bu hayatın sonlu olduğunu unutup kendini hedefler peşinde koşarken yorabilir ve hatta bu oyunun içine gömülebilir. Oysa burası sadece bir oyundan ibarettir ve ölüm bunun için bir hatırlatıcıdır. Bu hayatta oynadığımız oyun sonlu olanın içinde sonsuz olduğunu hatırlamaktır. Ve bu tarz ölümler insanın içinde bunu uyandırır. Aynı zamanda bu kadar büyük katliamlar insan içinde birçok duygu yaratır. Duygular eğer onlarla özdeşleşmez ve sadece izler isen, yani kendini gözlemler isen, görmen ve olanı gözler önüne sermek için son derece büyük rehberler ve öğretmenlerdir. Fakat sen duygunun içine gömülür, duygunun seni kendi girdabına çekmesine izin verirsen, bu halde de insanın gözünü körleştirip yine yeni bir yanılsamaya sokabilir. Evet, acı duyulabilir, acı duyulmalıdır, duyulacaktır. Fakat insan bu acı duygusunu gözlemlemediğinde kendini bu acı duygusunu dışarı atmaya çalışırken bulabilir. Ve bugün belki de çoğumuzun gözlemlediği gibi bu öfkeye ve yine ayrımlara sebep olabilir. İnsanın bu acıları çekmesinin ve tüm bu kaosu yaşamasının tek sebebi işte bu ayrı bir insan olduğunu, yani kendinin tüm bu bütünden ayrı bir varlık olduğuna dair kesin inancıdır. Ve bu inanç yıkılmadığı sürece de dış dünyada kaos olmaya devam edecektir. Buradan güzel bir haber verebilirim ki insanlığın uyanışı artık bir olasılık olmaktan çıkmış ve bu bir realiteye dönüşmüştür. Fakat yine insanın karar vereceği şey ne zaman bunun gerçekleşeceği, yani aslında dış dünyasına bu kaosu yansıtacağının ne kadar süreceğidir. Ve her bir olayda ve her bir durumda bölünmeye devam ettikçe dış dünyada da kaos devam edecektir. Ta ki seni tüm bu kimliği eritene, senin tüm olan bitenden ayrı olduğunu eritene ve yok edene kadar, bu inancı yok edene kadar dış dünyada kaos olmaya devam edecektir. Fakat bu da faydalıdır, bu da güzeldir. Tüm bu dış dünyada gerçekleşen tüm bu durumların, yani tüm bu acıların vesairenin binlerce yıldır insanın içinde taşıdığının dışarıya yansıtılmasıdır. Bunların hepsi aslında senin kendi içinde olanı görmendir. Ve sen her şeyde kendini görür ve tüm dış dünyanın senin yansıman olduğunu idrak ettiğinde artık dışında acı ve kaos görmemeye başlarsın.
Uyanış hızla devam etmektedir ve her şey insana kendi sonsuzluğunu ve kendi içindeki gücü hatırlatmak için var olur. Ve bu yangın da bunun içindir. Bunun arkasında belki karanlık olabilir, belki başka şeyler olabilir, fakat benim odağını çekmek istediğim yer burası değildir. Bu alem, üçüncü boyut olarak adlandırdığımız bu alem, zaten karanlıkla aydınlığın bir dansıdır. Evet, sen bu oyunun içine gömülür ve kendini sadece bu oyunda aldığın bu rolle, yani göründüğün bu bedenle, bu isimle sınırlı zannedersen, bu sana karanlıkla aydınlığın büyük bir savaşı gibi gözükebilir. Fakat ölçeği büyütüp kozmik plandan baktığında her şey Tanrı'nın oynadığı bir oyundur ve burada oynanan da karanlıkla aydınlığın oyunudur ve aslında son derece güzel bir danstır. Karanlık sana senin ışığını hatırlatmak için vardır. Çünkü karanlık özünde bir illüzyondur. Karanlık denilen şey özünde yoktur, sadece bir hayaldir. Ve sana senin olmadığın şeyi göstererek senin saf sevginin ışığı olduğunu hatırlaman için vardır. Ve sen her olay ve durumda bölünürsen, yani kendini tüm bu olan bitenden ayrı bir varlık olarak düşünürsen, her şeyi kendinde görmez isen, bu karanlıkta artacaktır. Çünkü sana senin saf ışık olduğunu ve görünen tüm realitenin o ışığın bir yansıması olduğunu hatırlatmak içindir. Bu elbet hatırlanacaktır. Çünkü insanlık artık uyanmaktadır ve ilahi plan devrededir. Şu anda olmakta olan her şey Tanrı'nın planıdır. İyi ve kötü ancak insan zihninde var olur. Çünkü zihin bir şeyleri kıyaslar üzerinden algılamayı sever ve bu şekilde tanımlar. Ve tüm bu dış dünyada olan ikiliğin sebebi egodur, kimliktir. Yani senin bütünden ayrı bir kişi olduğun ve senin kendine ait düşüncelerin olduğu inancıdır. Oysa tüm olmakta olan Tanrı'nın planıdır ve bu oyunun içinde iyi ve kötü yoktur. Sadece iyi algılanan ve kötü algılanan vardır. İnsan kendini doğal olarak, içgüdüsel olarak iyi olarak görür ve ego bu durumda ben iyiysem bir de kötü olmalı diye bu sefer dış dünyada bir de kötü yaratacaktır. Ve sen kötüye kötü dediğin sürece onu var edeceksindir. Kendi iç dünyanda hem iyiliği hem kötülüğü var edeceksindir. Oysa olanı saf haliyle görmeye başladığında ve hiçbir şeyi tanımlamadığında o halde saf bütünlük ortaya çıkacak ve ikilik sönecektir. Çünkü olan her şeyde tanrısallık görülmeye başlayacaktır. O halde sen kozmik plandan her şeyin iyiliğe hizmet ettiğini göreceksindir. Bu hayatta kötü dediğin şey de iyiye hizmet eder, iyi dediğin şey de iyiliğe hizmet eder. Çünkü hayat daima ileriye evrilmek şeklinde kurulmuştur. Nasıl ki sokakta geri geri yürüyen hiçbir canlı görmüyorsan, bu hayatında geriye doğru gitmesi mümkün değildir. Her şey iyiliğe ve güzelliğe ve en sonunda da o bütünlüğe, yani Tanrı'nın kendisine dönmek üzerine kurulmuştur. Yapacağın şey bir şeyleri tanımlamak ya da artık savaşmayı bırakmaktır. Ne ile savaşırsan onun varlığına inanırsın ve onu var edersin. Karanlıkla savaşırsan karanlığı var edersin. Yaptığın şey kendini aydınlık olarak zannedip karanlıkla savaştığında karanlığı var etmektir. Her neye karşı tepki gösterirsen onu var edersin. İnsan acı duygusunu kendinden uzaklaştırmak için bunu öfkeye döndürebilir. Fakat öfkeyle girdiği her eylemde öfkeyi var edecektir. Nefreti var edene nefret duyduğunda kendisi de nefreti var edecektir. Zaten karanlık bu şekilde çalışmaktadır. Dış taraftan sana kimse zorla bir şey yaptıramamaktadır. Fakat senin odağını çekerek işlemektedir.
sen her neye odağını verirsen, odağında onu tutarsan, onu var edersin. İnsan düşünceleri ve duyguları sadece kendine ait zanneder. Çünkü ego yine senin ayrı bir kişi olduğunu düşünür. Oysa tüm bu düşünceleri ve duyguları bu boşlukta gezen balonlar olarak düşünebilirsin. Ve senin sahiplendiğin, yani senin alanından geçen bir balonu sen sahiplenirsen artık o senin alanında var olmaya başlar. Ve sen ona odaklandıkça ve onu ürettikçe belki bir balon iken o senin vasıtanla 10 balona dönüşüp tekrar boşluğa salınacaktır. Ve bu şekilde her bir öfkeyle olan düşüncede, her bir nefretle beslenen düşüncede ve duyguda sen aslında onu yok etmemiş, onun artmasına izin vermiş olursun. Yani oyununun karanlık tarafının artmasına vesile olmuş olursun. Yapacağın şey aslında saf, sakin, kendinde kalarak gözlemde olmak ve odağını o negatifliğe vermemektir. Yapacağın tek şey budur. Ve dışında her ne görüyorsan kendinde görmendir ve yine saf bir gözlemle kendinden arındırmandır. İnsan dış dünyada hiçbir şeyi kurtaramayacaktır ama kendini kurtaracak güç onun içine işlenmiştir. Ve sen kendini kurtarırsan, yani kendi kurtuluşunu imzalarsan, işte o halde dış dünyada da aydınlık giderek artmaya başlayacaktır. Bu yaratılış, bu varoluş bu şekilde işlemektedir. Çünkü Tanrı'nın gözünden, yani Tanrı'nın zihninden buraya baktığında Tanrı taraf tutmamaktadır. Onun için her şey sonsuz güzelliğiyle var olmakta ve yok olmaktadır. Hepsi güzel bir filmdir, sürekli olarak birbirine dönüşmektedir. Ve sen de artık bir insan gibi düşünmeyi bırakıp Tanrı'nın zihninden, yani kalbinden bakmaya başladığında her şeyin senin yüceliğine hizmet ettiğini görürsün. Tarihteki tüm katliamlar, belki birçok can göçmüştür, gitmiştir. İnsani açıdan evet son derece üzücüdür. Ama her biri insanın içindeki yüceliği hatırlamasına hizmet etmiştir. Bu tarz durumlarda insanın içindeki o güç parıldar, sevgi, şefkat ve merhamet doğurur. Fakat merhamet acıma duygusuyla karıştırılmamalıdır. Sen bir şeye acıdığında orada aynı kelimede olduğu gibi acıyı var edersin. Sen bir şeye merhamet duyarsan bu saf sevgidir, o acıyı dindirecektir. Bugün küçük perspektiften, küçük bir pencereden bakıldığında tüm bu ard arda yaşanan olaylar her şeyin kötüye gittiğine dair bir düşünce oluşturabilir. Oysa her şey insanın doğum sancısıdır. Yeni bir insan ortaya çıkmaktadır ve bunun da doğum sancısı olması gayet normaldir. Bu aynı yıkık dökük bir evde kendine kurduğun konfor alanında yaşarken bir şekilde artık bu evi yıkıp yerine çok daha güzel ve gayet huzurlu bir ev inşa etmek gibidir. Elbette ki bu evi yıkım süreci sıkıntılı olacaktır ve belki de acı verecektir. Fakat sabırla ve inançla sonunda karşılaşacağın şey mutluluk vericidir. Ya da bu pis ve dağınık bir evde karanlıkta oturup evi temiz zannetmeye benzer. Oysa minicik bir mum ışığı bile yaktığında ortada dağınıklık belirecektir. Halbuki bu zaten öncesinde dağınıktır fakat senin gözün görmemektedir. İşte bugün insanlığın yaptığı şey bu dağınıklığa ışık tutmaktır. Binlerce yıldır kendi içinde olan karanlığın artık kendi içinden taşması ve onu görmesidir. Işık belli bir noktaya artana kadar bu karanlık da artacaktır. Fakat ışık belli bir noktaya geldikten sonra artık karanlık olmayacaktır. Karanlık yerini ışığa bırakacaktır.
Şu an oynanan tüm oyun budur. Evet, yangınlar olabilir. Çünkü zaten senin için yanmaktadır. Yangın olduğu için için yanmaz, için yandığı için dış dünyada yangın belirecektir. İnsan bu dünyanın gerçek olduğuna inanır ve dış dünyanın onu etkilediğini düşünür. Oysaki iç dünya dış dünyayı yaratmaktadır. Ve elbette ki dış dünya iç dünyayı ve iç dünyada dış dünyayı besleyecektir. Ta ki sen her şeyin senin yansıman olduğunu idrak edene kadar ve sen dış dünyadan hiç etkilenmeyecek, her şeyin senin kendi içinde olduğunu idrak edeceğin noktaya kadar bunlar sürecektir. Sen ne zaman ki her şeyi kendinde görürsün, o zaman dış dünyanda da artık acı ve kaos deneyimlemek zorunda kalmayacaksındır. İnsanlığın yapması gereken kendi sessizliğine ve kendi sakinliğine çekilmektir. Ramana Maharshi bunu bir benzetmeyle açıklar. Büyük Üstad Ramana Maharshi der ki, dalga denize sorar, senin gibi olabilir miyim diye. Deniz yanıtlar, basit, sadece sakinleş, yeter. Ve işte tüm bu acı ve kaos durumlarında belki de insanın yapması gereken sakinleşmektir. Çünkü kendini duygulara kaptırır ve kendini duygu zannedip o duyguyla hareket eder isen yapacağın şey bu karanlığı beslemektir. Karanlığı arttırmaktır. Ayrımı arttırmaktır ki bu hayattaki en büyük illüzyon ayrımdır. İşte bu egodan kaynaklanır. Ve bu tarz olaylarda sen her ne kadar kendinde, kendi iç dünyanda kalır ve aslında iyinin de kötünün de her şeyin bir bütün olan Tanrı'nın bir parçası olduğunun idrakinde yaşarsan, o halde tüm bu süreç kolaylıkla ve huzurla gelişecektir ve dış dünyada artık daha fazla acı ortaya çıkmayacaktır. Son olarak Buda'nın öfke ile ilgili bir sözüyle bitirirsek, öfke kavranan bir kömür közü gibidir der. Ele alanık yakar. Yani öfke, nefret, kızgınlık gibi duygular aslında dış dünyaya yönetiliyor gözükmekte fakat seni yakmaktadır. İçinde sıkıntı yaratmakta ve seni yakmaktadır. Ve artık sen olmayanı yansıtan, yani sen olmayan bu duyguları bırakmanın zamanı gelmiştir. Bu duyguları bırakmak da tamamen odağını onlardan çekmene bağlıdır. Yani sen bu duygulara odak vermez ve onları sahiplenip büyütmezsen, senin içinde parlamayı bekleyen o sevginin ışığı zaten kendiliğinden parlayacaktır. Tüm bu duygular, öfke, kırgınlık, kızgınlık, tüm bunlar o içinde var olan sonsuz sevginin üstündeki bir örtüden ibarettir. Ve sen onlara odağını vermez ve onları sahiplenmezsen, onları kendi alanında üretmezsen bir süre içinde kendiliğinden yok olacaktır. Yine bir üstad Swami Yukteswari der ki, görmezden gelinen misafir gider. Yani odağını ona vermez ve o duyguyla ilgilenmezsen, sen kendi olanı arar, kendi içindeki, kalbindeki o sonsuz sevgiye yönelir, odağını da kendin olana yani sevgiye verirsen, o zaten senin içinde parıldayacaktır. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin istekleri doğrultusunda gelsin. Sevgiler.